Omuzlarının kaldıramayacağı hiçbir baskı yok. Ne Şampiyonlar Ligi finali, ne de dünyanın en iyi forvetleri. Çünkü Van Dijk çok daha büyük bir baskıyla, gerçek hayatla çok erken tanıştı. Babası ailesini terk etti. Bulaşıkhanede çalıştı. Genç takımda beğenilmedi. 20'sinde ölümden döndü ve vücuduna çelikten bir duvar ördü. Babası Hollandalı Ron van Dijk, annesi Çin kökenli Surinamlı Helen Fossiu. Çok milletli bir ailenin çocuğu olarak Breda'nın Haakse Bemden bölgesindeki Kesteren'de büyüdü. Virgil 11 yaşına geldiğinde babası Ron başka bir kadın için ailesini terk etti. Ron'un hayatındaki kişi katı bir karakterdi ve ailesiyle görüşmesini istemiyordu. O da bu yüzden eski eşi ve 3 çocuğuna sırt çevirdi. 2 kardeşi ve terk edilmiş annesiyle zorlu bir hayat bekliyordu artık Van Dijk'ı. O gün daha 11 yaşında adam oldu. Çünkü hayat sizi yaşınızla, yüzünüzdeki sakalınızla, bıyığınızla değil, vurduğu yumruklarla adam eder. Van Dijk'ın da tam kalbine inen bu yumruk, bu sorumluluk, erken yaşta büyümesine sebep oldu. Van Dijk'ın dayısı Fo, o günlere dair en çok bilgi veren isim. Kız kardeşinin çocuklarına bakmak için sürekli çalıştığını, yemek yaptığını, okulları ve dersleriyle ilgilendiğini söylüyor. İşte o dönemlerde Virgil de hayatın stresinden uzakta kalmak için dostlarının sıcaklığına sığındı. O arkadaşlarından biri de Ömer Bayram'dı. Ömer'in evine gider, annesinin kuru fasulye pilavını yerdi. Saatlerini, günlerini, haftalarını, aylarını bir hokey kulübünün suni çimlerinde futbol oynayarak geçirdiler. Hatta futbol oynanmasına çok sıcak bakılmayan sahaya, Van Dijk ve Ömer gibi gençlerin yoğun kullanımı sonrası futbol oynamak yasaktır tabelası asıldı. Çocukluk arkadaşlarımızla geliyorduk. Virgil van Dijk da çok önemli birisi. 12-13 yaşımızda, boyumuz da aynıydı. Buraya gelirdik, ben ona orta keserdim. O bana uzun top atardı. Birebir ben onu çalımlamaya denerdim. Ama kendisi de tekniği falan çok iyidir. O da ofansı falan çok seviyordu zamanında. Virgil van Dijk benim eve gelirdi. Annem kuru fasulye pilav yapardı. Kızartması falan. Frank Brugel, Roosendaal, Willem gibi takımlarda orta seviyede bir kalecilik kariyeri geçirmiş, kendisini Willem'deki idari görevine ve kendisi gibi kaleci olmak isteyen oğlu Jordi'nin gelişimine adamıştı. Bir cumartesi sabahı VDS 19'da oynayan oğlu Jordi'yi maça götürdü. O gün kalesini gole kapattı Jordi ama babası Frank bile bunun oğlundan çok defanstaki o çocuk sayesinde olduğunun farkındaydı. O çocuk da Van Dijk'ti. Willem'e yerlerinden çok daha atletik, yetenekli ve hızlı. Tıpkı bir kaya gibi duruyor raporu sunup 10 yaşındaki Van Dijk'ın ilk transferine öncülük etti. Willem o günlerde Ajax, Feyenoord ve PSV ile birlikte Hollanda'daki en iyi altyapı tesislerine sahipti. Akademinin başında da Arsenal'de oyuncu geliştirme biriminin başında yer alan Van Loon görev yapıyordu. Willem'e gelir gelmez onun için ona karşı hiçbir forvetin şansı yok yorumu yaptı. Van Dijk'ı daha o günlerde bu kadar kıymetli yapan şey ise fiziki avantajları değil, sezgileriydi. Kısa boylu bir çocuktu Virgil. Süratinin farkında olduğu için rakiplerine bilerek geniş alanlar bırakıyordu. Antrenörleri ise bunu bir tembellik olarak görüyor ve Van Dijk'ı sık sık ikaz ediyordu. O günlerde şimdi olduğu gibi cesur ve dik başlı bir duruşu da yoktu. Nakbreda seçmelerine çocuklara bağırıp çağıran koçu gördükten sonra korkup katılmak bile istememişti. Willem altyapı kademelerinde düzenli olarak basamak atlasa da potansiyel bir yıldız olarak da görülmüyordu. O günlerde hayatta bir hayli yorucuydu. Tüm odağında futbol yoktu. Çünkü artık annesine yardım etmesi gerekiyordu. Van Dijk daha 18 olmadan bonservisine milyon eurolar ödenen bir çocuk değildi. 17 yaşına geldiğinde ev, okul ve antrenmanlardan kalan boşluklarda para kazanabilmek için Tilburg'da bir iş buldu. Bir restoranın bulaşıkçısı oldu. Saatte 4 euro kazanmak için yarım saat tren ve 15 dakika bisiklet yolculuğu yaptıktan sonra Uncle Jean'e gidip üst katta bulunan bulaşıkhanedeki işinin başına geçerdi. Boyu 17 yaşına kadar 1.75 civarındaydı Virgil'in. Hatta bu sebeple sağ bek oynadı sık sık. 17 yaşında ise vücudu onu farklı bir insana dönüştürdü. Boyaz 20 santime yakın boy attı. Fiziki değişimiyle sağ bekten stopere evrildi.
Willem ise ligde tutunmak için mücadele ediyordu. Yani kimsenin aklından altyapıdan potansiyel vadeden bir çocuğu çıkarmak geçmiyordu. Van Dijk 17'sinde uğruna astronomik bedeller verilen değil, A takıma çıkarılmadan altyapıdan gönderilmesi düşünülen bir gençti. Eski bir Manchester City orta sahası olan teknik direktör Fons Groenendijk onu hiçbir zaman A takım seviyesinde görmedi, güvenmedi ve tabii forma vermedi. Devreye Van Dijk'a profesyonel seviyede ilk kez inanan takım Groningen girdi. Virgil anlaşma sağlandıktan sonra Willem sözleşme uzatmayı teklif etse de Van Dijk onlara iş işten geçti yanıtını verdi. Ve Breda'dan Groningen'e 265 kilometrelik kariyer yolculuğu başladı. Koemanlar Van Dijk'ın hayatında can alıcı bir rol oynadı. Groningen'e Van Dijk'ı getiren Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın eski bir stoper olan babası Martin Koeman oldu. Bu keşfi yaptıktan 3 yıl sonra Virgil'in gelişimini göremeden 75 yaşında vefat etti Martin. Van Dijk bedelsiz de gelse ilk başta başarılı bir transfer olarak görülmedi. Onun için en büyük eleştiri umursamaz bir futbol oynamasıydı. Fazla rahattı. Defansta ayağında topu çok tutuyor, çalıma giriyor, rakip hücumcular atağa kalktığında hızlı hareket etme ihtiyacı hissetmiyordu. O direnci ve hızına güvense de teknik heyete bunu anlatamazdı. Groningen günlerine sadece kariyer değil, hayatının en büyük sınavıyla başladı. Ailesinden uzakta tek başına yaşıyordu. Hastalandı. İlk başta grip olduğunu, üşüttüğünü zannettiler. Apandisi patlamıştı. Hem peritonit hem de böbrek enfeksiyonu geçiriyordu. Ateş ve ağrı içindeydi. Ameliyata girmesi gerekiyordu. Durumun ciddiyetinden dolayı annesi hastaneye çağrıldı, hatta Van Dijk'a bir vasiyetname yazdırıldı. Artık 20 yaşındaydı. Geçirdiği hastalık ve futboldan uzak kaldığı süre hayata yaklaşımını da tamamen değiştirdi. Daha önce kendisi için hiç yemek pişirmemişti. Sürekli abur cubur ve fast food yiyen bir gençti. Fiziğine, beslenmesine, ekstra antrenmanlarına çok dikkat eden bir profesyonel olmaya karar verdi. Kronik diz ve kasık sakatlıklarından düzenli fizyoterapi çalışmalarıyla kurtuldu. Kalbinden söktüğü babasını formasından da çıkardı. Sırtında Van Dijk soyadını değil, sadece ismi Virgil'ı taşıma kararı aldı. Antrenörü Dick Lucaen ondan nasıl verim alacağını keşfetti. Virgil'in omuzlarının baskıya alışkın ve kaldırabilecek kuvvetli olduğunu gördü. Üzerinde sürekli baskı kurdu. Ona sert davrandı ve meyvesini topladı. Ja, want je begint als verdediger en dan de tweede helft als aanvaller. Daarna moeten we alles of niets gaan spelen. Aardig gedaan denk ik. Laten zien wat ik waard ben. En dat heb ik best wel goed gedaan denk ik. Ayda 1500 euro kazanan, antrenmana bisikletiyle gidip gelen genç, yılda Hollanda Ligi'nin elit stoperlerinden birine dönüştü. Dušan Tadić'le birlikte takımın en değerli iki isminden biriydi. Önce Tadić Twente'ye gitti, Van Dijk de artık kınına sığmayan bir kılıçtı. Hollanda'da orta sıralara oynayan bir takımın oyuncusu olamayacak kadar iyiydi. Ne var ki Hollandalılar bunun farkında değildi. Ajax'a Marco Overmars, Alderweireld vedası sonrası yeni transfer için Groningen Genel Menajeri Hans Nieland'ı aradı. "Sence senin stoperin mi daha iyi yoksa Van der Horn mu?" diye sordu. Kesinlikle Van Dijk daha iyi yanıtını alsa da kulak asmadı. Çünkü Van Dijk, Hollanda futbolunda topla oynama isteği, gereksiz görülen özgüveniyle mesafeli yaklaşılan bir gençti hala. Van Dijk'ı değil Utrecht'ten Van der Horn'u transfer etti Ajax. PSV de stoper arıyordu. Onlar da Chelsea'de forma şansı bulamayan Jeffrey Bruma'yı kadrolarına kattılar. Feyenoord stoper hattında De Vrij ve Martins Indi iyi performans sergiliyordu. Milan'ın ilgisi ise birkaç soruşturmayla sınırlıydı. Van Dijk, Hollanda'dan Amsterdam'daki Hilton Otel'de attığı imzayla ayrıldı. Hollandalılar kendisine inanmıyorsa şansını yurt dışında denemeli ve kendisini en iyilerin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde göstermeliydi. Celtic Scout'u Neil McGuinness, Van Dijk için hazırladığı rapora, Virgil başarılı olmak için gereken tüm araçlara sahip. Hız, güç, teknik, hava yeteneği ve birebir savunma zamanlaması, mücadele ve karar verme. Hazır bir ürün değil ama en iyilerden biri olabilir notunu düştü. Kulübü ikna etmesi kolay olmadı. Masada başka takımlar da vardı. O da Van Dijk'le ilgili derlediği görüntüleri direkt teknik direktör Neil Lennon ve yardımcısı Johan Mjelby'ye izletti. Hızlı, net bir teklifle Van Dijk hayatında ilk kez iyi para kazanacağı sözleşmeyi imza attı. Bonservis olarak sadece 2,5 milyon euro ödendi. İlk antrenmanda takım arkadaşı Chris Cummins,
Bu herifi nasıl başkalarından önce alabildik diye düşündüğünü açıkladı. Gelir gelmez 47 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde kendisini istemeyen Ajax'a karşı galibiyet aldı. Milan'a ve çocukluk hayali Barcelona'ya karşı bireysel olarak hiç de fena olmayan bir oyun ortaya koydu. Bir gün Barcelona'da oynama hayaliyle küçük yaşlarda İspanyolca eğitim bile almıştı. Futbolunda defansta özgüvenin karşılığını veriyor, hava toplarının neredeyse tamamını topluyordu. Takımın ligde en uzun süre gol yememe rekorunun kaleci Forster'la mimariydi. 5 gol attı. St. Johnstone'a karşı defanstan topu çalımlarla sürerek attığı gol internette izlendikçe onun da şöhreti hiç olmadığı kadar arttı. Şampiyonluk yaşadı. İkinci yılında ise yani 23 yaşında Van Dijk yıllarca taşıdığı sorumluluğun karşılığını aldı. Defansta uzmanlaşmaya başladığı özelliklerin yanına stoperden beklenmeyecek bir skorerlik ekledi. Jason Denayer ile stoper partneri olarak geçirdiği yılı 58 maçta 10 gol, 6 asistle tamamladı. Kafa gollerinin yanına repertuarına frikik gollerini de ekledi. Sert ve dik açılı vuruşlarıyla takımın frikik atıcısı oldu. Yine şampiyonluk yaşadı. Van Dijk artık İskoçya'ya da sığamazdı. 5 yıl önce Van Dijk'ı Groningen'e Martin Koeman getirmişti. Premier Lig'de oğlu Ronald Koeman. Southampton sadece 15 milyon euro ödedi bonservisine. 2001'de Manchester United'dan Lazio'ya giden Jaap Stam'dan sonra en pahalı Hollandalı defans oyuncusu oldu. Koeman hemşerisi Van Dijk'a asla acımadı. Antrenmanda herhangi bir oyuncu 10 pasın 4'ünü hatalı atsa bir şey demezdi. Ancak Van Dijk 10 pastan birini hatalı atarsa idmanı durdurur, Virgil'a azarlar, bağırır çağırırdı. Zaten Van Dijk de bunu istiyordu. Yani sınırlarını zorlamayı, sınırlarını keşfetmeyi. Yeah, I'm very pleased. I'm so happy, definitely. A big of impact. He gave me the chance to come here and show my qualities, and I'm very grateful for that and thankful. Koeman, onun kariyerindeki konsantrasyon sorununu çözen adam oldu. Maçın her anında, her pozisyonunda, her saniyesinde kusursuz oynaması gerektiğini aşıladı. 20. maçına bile çıkmadan 24 yaşındaki Van Dijk'a kaptanlığı teslim etti. I'm still quite young. I'm 24, and I've still a lot to learn. And I think Southampton is the perfect step for me right now. İlk yılında 38 maçta oynadı. İkinci yılında Leicester maçında ağır bir bilek sakatlığı yaşadığı için az forma giydi. Sonra yine ayağa kalktı. Chelsea, City, Liverpool gibi takımların tekliflerinin ardından transfer olmak istediğini açıkladı. Liverpool'a gitmek istiyordu. Southampton cephesinde bu durum hoş karşılanmadı. Sakatlıktan yavaş yavaş sahalara dönüşü, transferi izin verilmediği için bilerek oynamıyor yorumlarına yol açtı. Geldiği süreç devre arasında 85 milyon euroluk en pahalı stoper transferiyle sonuçlandı. Milan'de istenmeyen, Groningen'de güvenilmeyen, Celtic'te büyüyen, Southampton'da yıldızlaşan bir yetenekti. İyiydi, hatta çok iyiydi. Sırada Liverpool'da en iyisi olmak vardı. Kendisi gibi Willem'de oynayan eski Liverpool stoperi Sami Hyypiä'nin mirası olarak o güne kadar sadece Groningen'de kısa süre giydiği 4 numarayı seçti Van Dijk. Kulüp devraldığı enkazı bir hayli ileri taşımış, Liverpool'u şampiyonluk adayı bir kulübe dönüştürmüştü. Ancak savunma zayıf halka, hatta çoğu zaman alay konusu olma sebebiydi. Van Dijk gelene kadar stoperde Lovren, Sakho, Matip, Klavan ve henüz 20 yaşına yeni giren Joao Gomez vardı. Klopp Virgil'ı saha içinde bir komutana dönüştürdü. Özgüvenini rakiplere kasten alan tanıyıp işi düelloya çevirmesini destekledi. Liverpool ona kırıntı boyutundaki eksiklerini de gösterdi. Yetişeceğinin farkında olarak geriye süratle koşmama huyunu kaptan James Milner sayesinde aştığını söyledi. Milner ona "Yetişebilmen umurumuzda değil, hemen şu topu kap ve golü önle" diyerek azarlayabilecek saha içindeki tek isimdi. Virgil'de olan kendisine bağırmasını, tüm eksilerini söylemesini istiyordu. Dinledi ve yaptı. İlk yarım sezonda ligde 4.'lük, ilk tam yılında 2.'lik yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde finalde maçın oyuncusu seçilip şampiyonluk gördü. 16 yıl önce babası onu, annesini ve kardeşlerini bırakıp terk etmişti. Sadece 10 yıl önce Tilburg'daki restoranda bulaşık yıkıyordu. Sadece 7 yıl önce apandisi patladıktan sonra
vasiyetname yazdırılmıştı. Virgil van Dijk artık dünyanın en iyi stoperiydi. Tüm dünya onu konuşmaya başladıktan sonra babası aradan geçen onca yıldan sonra Van Dijk'a ulaşmak istedi. Kalbine, vücuduna çelikten zırh ören bu büyük adam gerçekten büyümüştü. İstemedi. Artık hayatımızda yoksun yanıtını verdi. Premier Lig'de tek bir maçı bile kaçırmadan 30 yılın sonunda takımın ligi kazanmasında en ön cephede savaştı. 76 maçın 36'sında defans attı ve Alisson'la birlikte kaleyi gole kapattı. UEFA yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Birçoğuna göre Ballon d'Or'u da almalıydı. Cannavaro sonrası bu ödülü alan ikinci stoper olabilirdi. Ancak Messi'nin ardında ikinci sırada kaldı. Yine birçoğuna göre Van Dijk'ın Ballon d'Or'u ellerinden çalındı. En iyi olması için en iyileri durdurması gerekiyordu. Messi Van Dijk için çok hızlı ve iri. Ona karşı oynamak için her şeyi kusursuz ayarlamanız gerekiyor dedi. Nefes aldırmadığı Haaland, şimdiye kadar oynadığım en sert savunmacı. Fiziksel olarak bir canavar yorum yaptı. Vincent Kompany Premier Lig tarihinin en iyi stoperi olarak niteledi. Tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek var ki Van Dijk futbolun gördüğü en dominant, en sert, en istikrarlı, en zorlu ve en iyi stoperlerden biri. Hayatındaki en büyük önceliği ise ailesi. Groningen'de oynarken tanıştığı moda satış temsilcisi eşi, çocukları. Hollanda-Almanya maçından sonra da kendisi için asıl olanın aile olduğunu göstermişti. Müsabakayı, attığı golü, kıran kırana geçen maçı son düdükle hemen kenara bıraktı. Yakın zamanda annesi vefat eden Rumen hakem Ovidiu Hatega'nın yanına gidip teselli etti. Van Dijk Ballon d'Or kazanmakla çok ilgilenmiyor. Kariyerindeki en büyük arzusu futbolu bırakmadan Hollanda ile kupa kaldırmak. Hayattaki gayesi ise Ron Van Dijk'ın aksine çocuklarına çok sevdikleri bir baba olmak. Yüzündeki keskin sakinliğin sebebi de bu. Van Dijk'ı futbol, en güçlü rakipler baskı altına alamıyor. Ona göre baskı 11-12 yaşlarında terk edilmek. Ona göre baskı annesine yardım etmek için futbolcu olma hayalleri kurarken çalışmak, bulaşıkhaneye gitmek. Glad you could make it. Hell of a year, hey Virgil? Right. So how would you sum up your season? Pretty good. You better believe that I can do this the hardest. Run through raps and attack fake miners. Drop 16 on a deep grind beat. Freestyle the floor, give it away for free. Conflicted from an early age. I was told I couldn't rap and now I'm ready for the stage. Told I wouldn't make it but now I'm getting paid. What the fuck is a job when I'm treated like a slave with this minimum wage? I don't need it, keep it, I am my own man. Eat it, sleep it, raps in my blood, hip hop is in my heart. But I'm jumping on the grind beat, I gotta expand the fan base. Expand my mind, I tried everything else but I'm wasting my time. Wasting away, my time could be taken away. Breaking away, believe I gotta make it stay. Cause another time's coming when I'll hang up the mic. It's like I've gone 12 rounds and I still lost the fight. Spectators shouting quick, they were probably right. Little did they know, writing rhymes, this is my life. Every track that I put out took me months to make. So many bullshit messages, a bunch of fakes. I can make up a rhyme like skibbity doo bop. I switch up some words and drop it like it's proper. Then wait for the kids, conflicts getting hard. I'm down for the audience, my people who follow. I can drop a
couple of comments, get a couple of plays, build up my audience, reciprocal praise, download a ton of my tracks to bump my stats, but seriously, what the fuck is the point in that? So just when you think you figure my flow out, I switch things up and I slow my flow down. Let me talk to you, it's time to open up and tell the world the truth. I'm a man who acts like a youth, writes down his thoughts and shares his views, rocks a cat back when he's all alone, so much time in the studio he calls it home. The time's gonna come when this is all gonna change, but until that time, only one track away.